Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videoda bir rüzgar türbünü toplayacağız. Arkadaşlar, şu anki masa üstünde duran rüzgar türbünü kitinde bazı detay noktalar var. Bunları sizlere paylaşacağım. En başta masamızı daha efektif kullanmak açısından hızlı toplanabilen bölümlerden başlayacağız. En sonunda detay olan kısımlara yöneleceğiz. İlk aşamada bizim rüzgar türbünümüzün gövde yapısını oluşturan alt mekanizmayı toplamayla başlıyoruz. Şimdi alt mekanizmamızın parçası gördüğünüz gibi elimde tuttuğum bu parçayla beraber hem ana gövdeyi hem de yardımcı ayakları toplayabiliyoruz. Şimdi bunun üzerine birkaç yardımcı elemanla beraber bu parçamızı hızlıca toplamaya geçelim. Bu parçamızın ayak kısmında gördüğünüz gibi 3 adet ayağı var. Bir gövde yuvasına sahip. Şimdi ayakları montajla başlıyorum. Parçamı ters çevirdim ve buradaki ayakları dikkatlice montajlıyorum. Bunu montajını yaparken arkadaşlar dikkat edeceğiniz unsurlardan bir tanesi bu mili tam oturtturmak yerine. Şu seviyede oturması yeterli değil. Tam merkeze kadar gidip tam yerine sağlam bir şekilde oturması lazım. Şöyle vurma sesiyle bunu teyit edebilirsiniz. Bir sonraki hamlemiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz bu mili burada sıkacak olan parçamız var. Bunu da yerine yerleştiriyoruz. Bu parçayı yerleştirdik. Elle yeteri kadar sıktıktan sonra bir sonrakine geçiyoruz. Bu parçada dikkat edeceğiniz kısım arkadaşlar şu parçanın zaten ters takamazsınız ama gene de bilginiz olsun. Parçanın bir tarafı açık taraf, bir tarafı sıkışmayı sağlayan kapalı ağız. Burada gördüğünüz arkadaşlar parçamızın ucundaki açı sayesinde bu yardımcı yüzeyleri baskılayıp milimizi ilgili bacağın yuvasına sağlam bir şekilde oturmasına ve çıkmamasını sağlıyor. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. 3 adet ayağımızı bir bir montajlıyoruz. Kalan son ayağı da yerleştiriyorum. Tabi bunları tek yapmak biraz daha zor. Tam oturduğuna emin olduktan sonra son olarak bu parça için gerekli olan ana gövdemizi yerine oturturdum. Tam oturduğuna emin olduktan sonra arkadaşlar yine bunun sıkma aparatını yerine yerleştiriyorum. Ters takamazsınız arkadaşlar. Zaten yönü var. Girmediği zaman da bunu fark edip yönünü doğru yönde değiştirebilirsiniz. Elle bir noktaya kadar sıkılabiliyor. Bunun için şuradaki aparatı kullanıyorum. Aparatı yandan mekanizmaya bağlayamıyoruz arkadaşlar. Takamıyoruz. Onun yerine yukarıdan aşağı doğru son sıkma kısmını yaptık. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar artık bizim taşıyıcı gövdemiz çıktı. Şimdi onu bir köşeye alıyorum. Bir sonraki aşama arkadaşlar motor kısmı. Burada motorumuzu alıyoruz. Enerji üretecek olan motorumuzu. Kablosu üste gelecek şekilde bunun tutucu çerçevesini yerine yerleştiriyorum. Bu motorda arkadaşlar burada gördüğünüz metrik 6 25 milimetrelik vidalarımızı kullanıyoruz. Arkasına somununu yerleştiriyoruz. Küçük bir el hareketiyle somunun kavramasını sağladık. Sıkma işlemini daha sonra gerçekleştireceğiz. Biraz çapraza doğru döndürüp arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kısımdan somonu yerleştirirken somonu tornavida vasıtasıyla arkadaşlar yerine yerleştireceğiz. Şöyle deliğe doğru yaklaştırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi vidamızı yavaşça içeriden döndürerek kavramasını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi kavradı arkadaşlar. Evet. Şu an kavradı. Aynı işlemi diğerine de yapıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan bir kanal olduğu için yapabilirsiniz. Eliniz uyuyorsa elle de direkt koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi koyduk. Bir sonraki yavaşça döndürerek vidayı doğru şekilde kavramasını sağlıyoruz. Evet. Bunu tamamlayabiliriz.
Şimdi vidaları sıkma zamanı geldi. Bunun için şu an elimde ağzı küçük bir yıldız var. Bu da aynı yıldız bir tornavida. Bu düz tornavida, bu yıldız tornavida. Yalnız bu vidayı sıkarken yıldız vida olmasına rağmen düz tornavida burada daha fazla iş görecektir. Çünkü diğeri çok küçük. Bunun ağzı ise buraya tam uyabiliyor. Arkadan somunun boşa dönmemesi için hafiften dokunabilirsiniz. Evet, somonları sıktık. Şimdi arkadaşlar bunu platformumuzun üstüne alacağız ve bununla beraber bunun koruyucu kasa kısmı da üstüne eklenecek. Şimdi bu aşamaya geçelim. Şu an platformu getirdik arkadaşlar. Öncesinde yapmamız gereken bir işlem daha var. Bu platformun dönme mekanizmasını, yani tüm platformu taşıyacak olan, pervanemizi yönlendirecek olan yuvayı toplayalım. Motorumuzu şu an topladık. Köşeye alalım. Motoru üzerine koyacağımız platformu da topluyoruz. Şu gördüğünüz parçayı masamız üstüne koyuyoruz. Sonra bu parçanın üstüne arkadaşlar bu parça gelecek. Sonra da bunun tutması için bu son parçamızı üstüne koyduktan sonra vidaları sıkacağız. Tabii bunu yapmadan önce arkadaşlar bunun hareketli bir mekanizma olabilmesi için araya arkadaşlar bilyeleri yerleştirmemiz gerekiyor. Bilyeleri dikkatlice yerleştiriyoruz. Bu süreç biraz yavaş ilerleyebilir. Burayı hızlandırabilirim. Son bir adet bilyemizi yerleştirdikten sonra bakalım. Bir adet daha herhalde sığabiliyor. Tamam. Şu an bilyelerimizi yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz yuva kısmı bunun üstüne yerleşiyor. Şu an gördüğünüz gibi hareket alabiliyoruz. Tabi bunu sabitlememiz için bir bilye katmanı daha çıkacağız üzerine. Buradaki yuvaya da yine aynı şekilde kalan bilyelerimizi yerleştiriyoruz. Bu kısımda arkadaşlar kişilerin el becerisine göre zaman değişebilir. Son bilyemizi de yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar üst kapağımızı kapatacağız. Evet, bilyelerimizi dağıtmadan kapakları yerleştirdik. Bu kısımda arkadaşlar elimizde 5 tane metrik 3 vidamız var. Bunları dikkatlice yerleştiriyoruz. Bunun için yıldız tornavida kullanıyoruz. Bunu toplarken arkadaşlar vida kısımları kafanıza karıştırırsa burada çok temel bir yöntem kullanabilirsiniz. Yani bu sistemi kurduktan sonra şöyle baktığınız zaman vida boyuyla beraber zaten bunun bu delikten geçebilecek bu masa üstünde sadece bu vidalar var. Vida kısmında kafanızı karışmasına gerek yok. Burada arkadaşlar aşırı sıkmıyoruz. Son birkaç milimetresini boş bırakarak finalde ince ayarını yapacağız. Çok az bir miktar bırakıyorum. Eğer fazla sıkarsak burada istemiş olduğumuz mekanik hareketi elde edemeyeceğiz. Bilyeler sıkışacak ve istediğimiz hareketi alamayacağız. Çok bol bırakırsak da bu bilyelerin gene aynı şekilde boşluk yapma durumu var. Sistemimiz çok hareketli ve titreşim altında çok dengesiz bir hale gelecek. Arasında yaklaşık 1-2 kağıt kalınlığında. Şu an dikkat ederseniz yandan çok zayıf bir elimizle bastırıyoruz arkadaşlar. Hafiften baktık. Çok zayıf bir aralık var. Çok küçük bir aralık var. Bu aralık miktarı yeterli. Şimdi bir sonrakine bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 2 mm kadar bir alan var. Bu alan bizim için çok fazla. Mesafe var. 2 mm kadar. Bu mesafe bizim için çok fazla. Şimdi çok zayıf çok küçük bir mesafe bıraktık. Aynı şekilde diğerlerinin de kontrollerini yapıyorum. Şöyle dikkatlice bakarsanız çok az bir mesafe var. Şöyle elimle kontrol ediyorum, bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, sistem rahat hareket edebiliyor. Tamamdır. Bunu platformumuzun üzerine yerleştireceğiz. Yerleştirmeden önce arkadaşlar vidasını öncesinden takıyoruz. Gördüğünüz gibi burada yönü önemli gene arkadaşlar. Buradan dişlerin geçeceği kısım burası.
daralmanın gerçekleşeceği çıkış kısmı burası. Çıkış kısmı yani daralacak olan dar kısım aşağı doğru bakıyor. Bakın dişlerin burada görebildiğimiz direkt bağlantı kısmı da üste doğru bakıyor. Zaten iki ihtimal var. Onu da deneyerek bulabilirsiniz. En kötü ihtimal denersiniz yani. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an sistemimiz tamam. Şunu yerine geçiriyoruz arkadaşlar. Şunu güzelce oturttuk. Gördüğünüz gibi şurada iç kısmında borumuz tam sıfır oturuyor buraya. Burada gördüğümüz arkadaşlar buradaki sıkmayı gerçekleştirirken alttaki parçayı döndürüyoruz arkadaşlar. Sıkma işlemini sağlıklı yapabilmek için bu aparatı kullanıyoruz. Burada gördüğünüz arkadaşlar dişler var. Aparatımızı tam dişlere denk gelecek şekilde yuvaya oturtuyoruz. Zaten oturduğu zaman bakın kilitlendi. Şu kısma. Şimdi bunu bir yandan bunu tutarak şöyle yerine tekrardan oturttuk. Bir sonraki aparatımızı gördüğünüz altta kullandığımız aparatı aynısını kullanıyoruz. Sıkma aparatımızı işlere geçirdik. Şimdi birbirinin zıt yönüne sıkıyoruz arkadaşlar. Dikkatlice sıktık. Şu an yeterli sıkılığa ulaşmıştır. Tuttuğumuz zaman tüm sistemi kaldırabiliyoruz. Zaten hareket de yok. Gayet sağlam. Şimdi bunun üzerine arkadaşlar motorumuzu yerleştireceğiz. Burada gördüğünüz arkadaşlar sistemimiz şu an sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Çok da öyle boşluk da yok. Yani titreşim anlamında çok bir sorunumuz da yok. Motoru arkadaşlar yavaşça platformumuzun üstüne gidiyoruz. Şimdi düz bize bakan kısmı şu gördüğünüz parçamızın üzerine motoru dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Motor biraz ağır. O yüzden burada dikkatli olun. Vidaları denk düşürdüğümüz zaman yukarıdan bakabilirsiniz. Ya da vidayla da kontrol edebilirsiniz. Burada metrik 6 arkadaşlar gördüğünüz gibi 35 milimetre yani 3,5 santimlik bir vidamız var. Bu vidayla arkadaşlar 4 noktadan motorumuzu sabitleyeceğiz ve dış kasamızı, koruyucu kasamızı da sabitleyeceğiz. Koruyucu kasamız arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Burada gördüğümüz kasa arkadaşlar bu motorun çerçeve kasası ve buna aynı zamanda kuyruğumuzda monte ediliyor. Şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar şu kısım boşluklu kısım üstü düz. Burada balkon gibi çıkıntısı olan kısım buradaki motoru tutucu ve çerçevemizin payı. Şöyle oturttuğumuz zaman gördüğünüz gibi tam oturuyor. Şimdi kablomuzu arkadaşlar kabloları kurtararak yukarı doğru aldık. Çerçevemizi oturttuk. Buna herhangi bir somun takmıyoruz. Çünkü halihazırda zaten çerçeveye vidalanıyor. Paylar ona göre verilmiş. Başta elle gidebildiği kadar sürelim. Şimdi diğer tarafında aynı şekilde. Son vidamızı da yerine yerleştiriyoruz. Sonra bunları sıkma işlemini gerçekleştireceğiz. Burada da dediğimiz gibi arkadaşlar yıldız tornavidanın ağzı ince olduğu için, daha ince kaldığı için düz tornavidadan yardım alabiliriz. Yuvaya daha iyi oturuyor diğerine göre. Burada arkadaşlar sıkım kısmını vidalarımızın uçlarını görene kadar devam ettiriyoruz. Zaten aşağıdan gördüğünüz gibi vidalar sıkıldı. Vidanın uçlarını da gördüm. Bu miktar yeterli olacaktır. Vidamızın çıktığını gördük. Sıkımı bıraktık. Son vidamızı da sıkıyoruz. Şu an gayet sağlam. Gördüğünüz gibi. Dönüşlerde bir problem yok. Bu aşamada rüzgar türbüne geçebiliriz veya kuyruğa geçebiliriz. Ben şu an kuyruğa geçme kısmındayım ki masamızın üstü daha iyi açılsın. Motoru ben rüzgar türbünümüzün ana gövdesini taşıyorum. Yine masamıza geldik. Kuyruğumuzun bağlantı milini montajlayıp ana gövdeye aktaracağız. Masamız üstü biraz açıldıktan sonra da pervanemizin toplamasını gerçekleştireceğiz. Şimdi kuyruğun montajına geçiyoruz. Burada arkadaşlar kabloları borunun içerisinden geçirmemiz gerekiyor. Burada tabii ki bir problemimiz var. Bu problem nedir? Aşmamız gereken bir problem tabii ki. Borumuzun içerisine kabloları gönderdiğimiz zaman belli miktara kadar gidiyor. Ama sürtünme bir noktadan sonra fazla geldiği için kablolar burkulmaya başlıyor. Bu şekilde biz borunun çıkışından istediğimiz kabloları alamıyoruz. Bunun için de arkadaşlar tabii siz
farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Size bir yöntem gösteriyorum. Bir ip yardımıyla, burada da tabii düğüm yetenekleriniz de size kolaylık sağlayabilir. Burada herhangi bir somunu veya vidamızı alıp, ben vidayı alayım. Biraz ağırlık açısından daha fazla olduğu için açılabilecek bir düğüm yapıyorum. Bu da bana çıkarttıktan sonra bunu çözme imkanı verecek. Vidamızın uç kısmını şimdi bağladık. Şimdi bunun bir ucunu önce bunu borumuzdan geçirmemiz lazım. Yerleştirdik. Şöyle yerleştirdik ve sallayarak arkadaşlar bunun aşağıdan çıkmasını sağlıyoruz. Evet. Direkt ipi kullanamayız. Çünkü aynı kabloda olan problem burada da gerçekleşecek. İp formunu koruyamadığı için içeride dolanıp kalacak. Bu sayede ne yaptık? Kuyruğumuzdan ipimizi geçirmiş olduk. Bu ipin ucuna da arkadaşlar asıl hedeflediğimiz kablolarımızı da taşıyabileceğiz bu şekilde. Burada kablolarımızı şöyle isterseniz ikiye katlayabilirsiniz. Şöyle hafiften böyle bir form vermeye çalışıyorum. Düğüm atmaktan ziyade. Ve burada da aynı şekilde arkadaşlar vidamıza yaptığımız bağlantıyı gene yapıyoruz. Siz normal düğüm de atabilirsiniz. Yani daha sonrasında çok sıkı olmayacak şekilde iki kablomuzu da aynı anda bu düğümün içerisinden geçirip yeteri kadar sıkacağız. Evet. Aynı şekilde bunu borumuzun içerisine gönderiyoruz. Sonra alttaki ucundan yavaşça çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay bir şekilde kablomuzu taşıdık. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey arkadaşlar. Şurada gördüğünüz çizgi kısmını gördünüz değil mi? Bu kuyruğumuzu tam o noktaya kadar yuvasına oturtacağız. Daha fazla değil. Gördüğünüz gibi bakın şurada çizgi var. Bu kısa çizgi yönünden. Uzun çizgi yönü zaten olması mantıklı değil. Şu çizgiye kadar arkadaşlar yerleştirmeyi gerçekleştiriyoruz. İdeal çizgi mesafesine geldiği zaman gördüğünüz gibi artık sıkma aparatımızı takabiliriz. Getirdim. Şu alt tarafından tutup hafiften sıksam yeterli. Evet. Şimdi çıkışlarda kablolarımız var. Şimdi biz bunun kuyruğunu arkadaşlar yerine montajlayalım. Şimdi yine gövdemizi geri getirelim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun içerisi bu arada kablonun geçişi için arkadaşlar bir kanal var. Bu kanal kullanıp buradan kabloyu çıkartmamız lazım. Bu kısma montaj yaparken dikkat edelim. Şimdi gene aynı şekilde kuyruğumuzu aldık. İlk aşamada arkadaşlar kuyruğumuzu ters bir şekilde tutup bu tarafa zaten girmez. Bu şekilde takmamız lazım. Uygulanan yöne göre biz bunu kuyruğa yerleştireceğiz. Şöyle takılacağı için bunu böyle yerleştiriyoruz. Şimdi kabloları aktarıyoruz. Kabloyu bir miktar içeri doğru ittikten sonra ucunu çıkartırız. Şu an gördüğünüz gibi eksi hattı kurtardık. Şimdi kırmızı yani artı hatta geçiyoruz. Evet. Şimdi kalan kısmı yerleştirebiliriz. İşte bunun için evet. Tam yerine oturduğuna emin olalım. Bunu ileri doğru ittik arkadaşlar. Sonra gördüğünüz gibi. Şimdi bağlantı elemanını takıyorum. Şöyle güzelce sıktım. Son aşamalara doğru yaklaşmaya başladık. Biraz daha dikkat etmemiz gereken aşamaya geldik. Pervanelerimizi arkadaşlar toplayacağız. Burada pervaneler hakkında arkadaşlar size biraz bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bizim rüzgar türbünümüzün pervanesi aslında pervanesinin bir parçası. Buna biz bıçak diyebiliriz. Pervane bıçağı ya da pervane kanadı. Bu bildiğiniz arkadaşlar uçak kanadı mantığında işliyor. Biraz farklılıkları olsa da ama ortalama orada geçen bazı terimler de burada ortak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanat bıçağı buruk vaziyette. Yani biraz döndürülmüş. Bunun nedeni pervanemizin yüklerinin daha kontrollü yayılması kanat üzerinde. Yani buradaki rüzgar türbününde giden rüzgarın hızı, kanadın üstünde oluşturduğu basınç farklılıkları ve bunun gibi birçok etken daha var. Tabi burada ben çok fazla detayına girmeyeyim. Bunu merak edenler arkadaşlar araştırabilir. Buradaki burulma arkadaşlar önemli. Şöyle bakın şurada küçük bir burulmayı görüyorsunuz.
Şimdi biz buna doğru bir şekilde montajı yapmamız lazım. Motor milimize bağlanacak olan kısımda birden fazla montaj ihtimali var. O yüzden bu aslında farklı performanslara uyarlanabilmesi için böyle tasarlandı. Örnek veriyorum, yüksek rüzgar alan bölgelerde güvenliği korumak için farklı açılarda montajlıyoruz. Daha az rüzgar alan bölgelerde daha farklı açılarda dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar pervaneyi. Pervanenin açılarını kontrol edebiliyoruz. Burada sizin için kolaylık olsun diye ve şu an yarışma alanında bunu test yapacağımız rüzgar kaynağımız için en uygun açıyı sizin için arkadaşlar burada işaretledik. Kanadımızın gördüğünüz gibi şurada bir kanat profilimiz var. Uçaklarda da vardır, pervanelerde de vardır. Birçok aerodinamikle alakalı olan yerlerde bu kanat profilleri arkadaşlar çok farklı yerlerde bu kanat profillerinden faydalanmaktayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası kambur bir kanat profili. Kambur açısını koruyarak, yani bakın şöyle bir eğim alması lazım. Bu eğimi şöyle kurguluyoruz. Yani çizgisi olan kısma şöyle yan yana getirelim. Bakın şu açıda durması lazım. Bu açı için gerekli olan dişi de gövdeye montajlıyorum. Açısını. Çünkü gördüğünüz gibi bakın şöyle geldiği zaman bunu bozmadan getirdiğim zaman şu açıya uygun bir kanal var burada. Bunu daha farklı açılarda da yerleştirebilirsiniz. Bakın sondaki kısımla aynı eğiklikte. Yani referansımız buradaki referans çizgimiz. İlk çizgiyi yerleştirdikten sonra arkadaşlar gerisi biraz daha kolay. Şundan kaynaklı diğer kalanları hepsine aynı açı miktarıyla devam edebilirsiniz. Burada karşısına gelen mekanizma arkadaşlar önce somonlarımızı yerleştiriyoruz. Bunu da bir yandan hazırlayalım. Sonra da arkadaşlar buradaki açıyı gösterdikten sonra arkadaşlar toplamanın daha pratik olması açısından size bir yöntem göstereceğim. Buradaki civatalarımıza pullarını ekliyoruz öncesinden. Ve gördüğümüz gibi bu ön tarafa bakacak arkadaşlar şu kısım. Yani rüzgar türbinimizin ön kısmı. Gördüğünüz gibi pul takılmış bir civatayı yerine yerleştirdik. Aynı şekilde diğerlerini de yapalım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Kapağı kapatıyoruz. Yuvaya oturtturduk bunu. İlkinin kapağını kapattık. Burada arkadaşlar çok az bir dönüş yapıyoruz. Bunu kavramak açısından. Çok sıkmıyoruz yani. Biraz kavradığına emin olduktan sonra bunu herhangi karşısından sırayla tüm tüm bağlantıları tek tek gerçekleştiriyoruz. Bunu çok fazla sıkmıyoruz. Çünkü daha sonrasından kanatları yerleştireceğiz arkadaşlar. Orada da bir payımızın bulunması gerekiyor. Yine pulumuzu aldık. Tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an arada bir boşluk var. Ve şimdi pervanemizin bıçaklarını tek tek takacağız. Burada referans kanat profilimizin eğrisini gösteren çizgi burada. Bu çizgiye göre arkadaşlar pervanemizin bıçağının en uç kısmını referans alacağız. Yani şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Şu eğim miktarı birbirine benzer. Bu eğim miktarına denk gelecek açıda ben yerleştiriyorum. Kalan tüm pervanemizin bıçaklarını da yerleştiriyoruz. Aynı referansta. Burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz şey, elinizle kontrol edersiniz, bitiş noktası bu içeride 0'a 0 olması lazım. Yani biraz daha yakından incelersek şurada arkadaşlar kanadı çıkardığım zaman gördüğünüz gibi yuvaya tam oturması lazım. Eğer yuvaya tam oturmazsa pervanemizin balansı bozulur. Yani dönerken çok dengesiz dönebilir. Yerinden çıkabilir. Bu gibi şeyleri de istemiyoruz. Cıvatalarımızı sıkarken bunu sürekli kontrol edeceğiz. Çünkü montaj esnasında bir tanesini sıkarken diğerine geçerken titreşimden çıkabilir, kayabilir. Tekrardan söküp takmamak açısından bu önemli. Montaj esnasında dikkatli ve kontrollü bir şekilde bunları takıyoruz. Montajı gerçekleştirirken arkadaşlar hep bir sonrakini kontrol ediyorum. Yani bir öndekini ilk referans aldığımı
Sürekli kontrolünde devam ediyorum. Taktık. Şimdi arkadaşlar dikkatlice dengeli bir şekilde arkadaşlar bunları sıkacağız. Burada bir anahtar yardımıyla tabii şu an şu iki civatayı sıkarken buradaki bıçağı sıkılacağı için arkadaşlar tek seferde bunu sıkıp bitirmiyoruz. Hepsini dengeli bir şekilde sıkıp yani burada bir tur döndüysem hepsine bir devam edeceğim. Ya da karşılıklı sıkmanız tabii daha sağlıklı olur ama şu an mesafe olduğu için yani deneyebiliriz. Yani karşılıklı şekilde sıkabiliriz. Şu an her birinden şu an payı fazla olduğu için her birini 2 kez. Şimdi arkadaşlar paylarını kontrol ediyoruz. Herhangi böyle ciddi bir sıkılaşma yok. Sıkma miktarlarını kontrol ediyoruz arkadaşlar. Yuvalarda bir kayma var mı? Bunları da kontrol ediyoruz. Elimizle ittirdikten sonra tekrardan bir aynı miktarda hepsini sıkılıklarının arkadaşlar ortalama aynı sertlikte olmasına dikkat ediyoruz. Şu an kayma olup olmadığını kontrol ediyorum. Şurada az bir kayma var. Bunu ileri iterek evet. Şu an tam oturdu. Bunda da az bir kayma var. Evet. Şu an tamam. Şu an arkadaşlar son sıkma işlemini gerçekleştireceğiz. Burada arkadaşlar şunu unutmayalım. Sonuçta bu bir plastik malzeme. Bunu siz metal bir malzemeyle sıkıştırdığınız zaman bunu kırana kadar sıkıştırabilme imkanınız var. Alttaki malzeme eğer metal olsaydı, demir gibi bir malzeme olsaydı ana yuva, siz bu sefer hani o kadar sıkma ile ilgili çok sorun yaşamazdınız ama gene tabii doğru sıkmak sağlıklı olan. Burada arkadaşlar referansımız şu. Civatalarımızın sıkılık miktarını dengeli bir şekilde yapmamız lazım. Yani ortalama hepsinde aynı kuvveti hissetmeniz lazım döndürürken. Biri eğer çok gevşek gözüküyorsa onu da aynı sıkılık miktarına getirin arkadaşlar. Bakıyorum bu sert. Bu biraz fazla gevşek. Aynı sertliğe getiriyorum. Biraz sert. Tabii çok aşırı sıkmıyoruz arkadaşlar. Buradaki kontrolleri yapacağız arada. Ortalama aynı sertliğe geldi arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Şu elinize tuttuğunuz zaman düz bir konumdayken yaklaşık arkadaşlar 1 kiloluk, 1,5 kiloluk bir sıkılık miktarı hissediyorum şu an. Yani 1,5 kiloluk bir baskı hissediyorum. Bunun üstüne çok çıkmayacağız. Yani böyle çok abartı bir sıkma durumumuz yok. Şu an hissettiğim miktarı söylüyorum ki siz de bunu toplarken sorun yaşamayın. Evet. Şimdi kanatlarımı hafiften çekerek kontrol ediyorum. İstenen miktarda sıkıldığını düşünerek. Evet. Gayet yerinde sert sağlam duruyor. Daha fazla sıkmayacağız ki ürünümüze zarar vermeyelim. Arkasını döndürüyoruz. Bakın neredeyse somunlarla eş miktara gelmiş sayılabilir. Yani somunumuzun 1 milimetre üst kısmına yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu miktar şu anki montaj için yeterli. Ellerimizle zaten kontrol ediyoruz arkadaşlar. Şimdi aldık bunu. Çekiyoruz. Yuvaya iyi oturmuş yani. Zaten yeteri kadar sıkıldığına eminiz. Şimdi bunu arkadaşlar gövdeye yerleştiriyoruz. Şimdi gövdemizi tekrar alalım. Motorumuza bağlantılarını gerçekleştirelim. Şimdi kuyruğumuz takıldı. Şimdi pervanemizi takacağız. Pervaneyi taktıktan sonra arkadaşlar elektronik kısmına geçeceğiz. Bu kısımda da tabii pervanemiz bize yardımcı olacak. Bu elektronik kabloları özellikle bulma konusunda birkaç tane yöntem var. Bunlardan birini size göstereceğiz. Daha demin söylediğimiz gibi arkadaşlar açık kısmı dışa bakacak. Yani ön kısma bakıyor. Bunun sebebi arkadaşlar hem buradan kontrolleri daha sağlıklı yapabiliriz. Bir de pervanemizin bıçak yönleri ona göre ayarlı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir çıkıntıyı görüyorsunuz. Motorumuz üstündeki pinle beraber arkadaşlar oraya yuvaya tam oturtturacağız. Pini tam oraya karşılık getiriyoruz arkadaşlar. Sonra dikkatlice yuvasına oturtturuyoruz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar pervanemiz yerine oturdu. Bir sonraki aşamaya geçebiliriz.
Ya Allah diyelim. Burada önce bu dönüştürücü kartımızı yerine yerleştiriyoruz. Pin kısımları arkadaşlar sağa sola bakacak şekilde ayarladık ve üstüne oturtturduk. Burada şu detaylı incelersek arkadaşlar kartımızı görüyoruz. Kartımızın orta kısmında bakın dikkat edin. Şuralarda birer tane köprü diyot var. Her 4 adet köprü diyotumuz var. Her köprü diyotun önünde bir bağlantı pinimiz var. Bu bağlantı pinler arkadaşlar motorun içindeki sargılardan gelen kabloları bağlıyoruz. Ortadaki ise arkadaşlar doğrultulan elektriğin filtreledikten sonra çıkış kısmı. Buradaki kısımda da arkadaşlar kuyruktan gelen LED kablolarımızı buraya entegre ediyoruz. Bunu yapmadan önce tabii ki motorumuzun kablolarını bulmamız lazım. Doğru çift kabloları bulmamız lazım. Buradaki sargıların kablolarını bulmak için de arkadaşlar size pratik bir yöntem göstereceğim. Bu dediğim yöntem arkadaşlar içerisinde sabit mıknatısı olan her motorda aşağı yukarı kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok renkte kablomuz var. Bunlar fabrikasyonda eğer bir motorun kabloların bağlantı şemalarını bulamıyorsanız arkadaşlar bir cihazı sökmüş olabilirsiniz ya da üstünde etiketi olmayan bir motor temin etmiş olabilirsiniz. Burada yapacağınız bir yöntem var arkadaşlar. Arkadaşlar döndürdüğümüz zaman bir içerisinde manyetik alan oluşuyor. Normalde boş dönerken arkadaşlar çok sorun çıkmaz. Mesela döndüğü zaman rahat bir şekilde döner. Ama burada eğer ilgili iki sargıyı yani bununla ilgili detay videolar arkadaşlar kanalımızda bulunmakta. Bu kısmı kafasına oturmayanlar onları dönüp izleyebilir. Orada elektrik nasıl üretilir ile ilgili içerikler var. Burada çok fazla değinmeyeceğim. İlgili kabloları mesela çift olan kabloları biz eğer kısa devre yaparsak birbirine bağlarsak örnek veriyorum bu iki kablo çift olup olmadığını bilmiyorum. Bağladım. Temas ettirdim yani. Döndürüyorum. Dönüşünde herhangi bir değişiklik yok. Demek ki bu iki sargı birbirinin uçları değil. Yani sargının giriş ve çıkış uçları var. Bu iki uç o aradığım iki uç değil. Şimdi farklı bir rengi deniyorum. Farklı iki rengi denedim. Bakıyorum buna da bir temas edemedim. Şimdi bir sonraki iki rengi deniyorum. Evet şu an takıldı bakın. Bir direnç var. Boşta dönmüyor. Hatta şöyle yapabilirim. Şöyle döndüreyim. Bakın hemen durdu. Bırakırken bakın şu an ilk teması bıraktırdım. Bak boşta rahatça dönüyor. Şimdi temas ettiriyorum. İki çift. Bakın teması devam ettiriyorum. Motor bir direnç gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bu ikisi çift. Ben bunu buldum. Ne yapacağım? Bu iki çifti elimdeki konnektörlere bağlayacağım. Konnektörler arkadaşlar şöyle. Şurada vidaları var. Düz vida arkadaşlar. Önce vidaları açmam lazım ki bu kanallar açılsın. O kanallara her bulduğum çifti arkadaşlar bu şekilde kanallara yerleştirip vidaları sıkacağız. Pinimizi aldık. Daha demin bulmuş olduğumuz iki renk birbirine uyumlu olan iki renk kabloyu da yerine yerleştirdik ve sıkımını gerçekleştiriyoruz. Evet. Şu an kontrol ediyorum bağlantılarını. Gayet sağlam. Şimdi ben bu işlemi diğer tüm kablolar için de gerçekleştireceğim. Burada karışıklık olmasın diye ayırıyorum ki merkezden ayrılsın birbiriyle. Yoksa birbirine dolanabilir. Bu şekilde arkadaşlar bağlantısını bilmediğiniz herhangi bir motorun bağlantılarını bulabilirsiniz. Bakın bu iki kablo birbirinin eşi değil. Tekrardan evet. Direnci aldım. Bir sonraki pinimi bağlayacağım. Evet. Yuvaların açık olduğuna emin olmam lazım. Bakın içeride görüyorsunuz. Ters mesela vidaları açtım. Bunu ters tuttum. Bakın dikkat edin tekrar kapanıyor. Siz bunun arka kısmına da kabloyu iteleyebilirsiniz. Bu yanlış bir yöntem. Vidalar üste gelecek şekilde alıyorum. Vidaları gevşekten sonra içindeki kanallar açılıyor. Çünkü kanallar biraz hareketli olduğu için bakın ters çevirdiğim zaman
açık olan kanal boşa düşebiliyor, kapanabiliyor. Şu an vidası açık olmasına rağmen kapanabiliyor. Ne yapıyorum? Vida kısmı üste bakacak şekilde vidamı açtım. İlgili kabloyu da kanala koydum. Şimdi güzelce sıkımı gerçekleştiriyorum. Sıkımdan sonra kontrolünü yaptım. Gayet güzel. Bir sonrakinde aynı şekilde. İkinci pinim de tamam. Evet, gene direnç var. Son kalanlar zaten çift. Aynı sargıya aitler. Bu şekilde arkadaşlar sargıların giriş ve çıkış uçlarını multimetre olmadan bulabilirdik. Normalde multimetre ile de arkadaşlar direnç okuma yöntemiyle de bakabilirsiniz ama şu anlık gerek yok. Evet. Son iki tane kablomuz, çıkış kablomuz kaldı. Bunlar zaten halihazırda bizim kuyruğa giden kablolarımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı renkli olan artı, diğer renk eksi. Bu büyük ihtimal gördüğünüz gibi kırmızı artı. Tabi bu hangisine bağlayacağımız burada önemli. Diğerlerinde önemli değildi ama bunda önemli. Nasıl bunu teşhis edeceğiz? Biz buradaki dönüştürücü kartımıza doğru bir şekilde LED pinini taktığımız zaman burada üçlü olan pinin ortasındaki pin. Zaten burada artı eksi kırmızı renkleri de görüyorsunuz zaten. Kırmızı ve siyah. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı yönden gelene şurada gördüğünüz gibi bana yakın olan kısımda kırmızı kablo bağlı. O yüzden ben buradan artı kısmını alacağım. Şimdi bunu sökebilirim. Karıştırırsam led'im yanmaz. Doğru olan yuvaya kalan kabloyu da diğerine. Tamam. Şu an arkadaşlar led'imi sonda takacağım. Şimdi buradaki kablolar arkadaşlar uzun oldukları için güzelce tertipli bir şekilde, düzenli bir şekilde yerleştirmem lazım. Şimdi iki gruba ayırdım kabloları gördüğünüz gibi. Şimdi ilk bu taraftaki bana yakın olan tarafı montajlayacağım. Kablomuzun ilk halka kısmını içeri doğru yerleştirdim. Sonra bunu üstüne bir kat daha çıkıyorum. Gördüğünüz gibi uzun kabloların hepsi burada kaldı yanda. Şimdi bunların bağlantılarını da arkadaşlar dediğimiz gibi her bir köprü diyotun önüne, şuradaki köprü diyotların önüne gelecek şekilde yapıyoruz. Zaten harici bir tane ortada olan var. O da LED'in çıkış pini. LED'e giden elektriğin pini. Şimdi baktığınızda şu an bu bağlantı tamam. Gördüğünüz gibi şu ikisi tamam. Peşinden LED'imizi de bağlayabiliriz. LED pinimizi de bağlayalım. Tekrar kontrolleri yapıyoruz. Kırmızı hat buradan gelen kırmızı kabloya bağlı. Yani devre üstünden zaten bu çok açık gözüküyor. Aynı işlemi diğer taraf için de gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Böyle içeri yerleştiriyorum. Sonra soketleri takıyorum. Evet. Şu an bağlantılarım tamam. Şimdi bunun üst kapağını yerleştireceğiz ve test edeceğiz. Yağmurdan ya da farklı olaylardan, tozdan etkilenmemesi için kapağımızı yerleştiriyoruz. Bunu da vidalarını arkadaşlar ihmal etmeyelim. Şimdi çok sıkmayacağım arkadaşlar. Tutsun yeter. Sonra testini gerçekleştireceğiz. Eğer bir bağlantı hatası yaptıysak içerisine açıp bakarız. O yüzden bu gibi şeylerde arkadaşlar ilk hamlede vidaların hepsini kontrol etmeden sıkarsanız tekrardan açmak durumunda kalabilirsiniz. Şimdi kuyruk arka tarafta görebileceğimiz bir kamera açısına gelecek şekilde döndürüyorum kuyruğu. Bakalım. Daha iyi görünecek bir pozisyon aldık arkadaşlar. Şimdi bakın. Sert bir şekilde döndürdüğüm zaman kuyruğumdaki ledlere üretilen elektriğin gittiğini görüyoruz. Daha farklı açılardan arkadaşlar sizler için bu videonun test kısmında göstereceğiz. Hayırlı yarışmalar arkadaşlar. Allah kolaylıklar versin.